Selamlar herkese, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber makale yazacağız. Yapay zeka kullanarak bildiğiniz bir dergiye gönderilebilecek formatta bir makaleyi sıfırdan nasıl oluşturabileceğinizi gösteriyor olacağım. Beni daha öncelerden beri takip eden arkadaşlar bilir. 2 sene öncesinde benim bir tez yazım sürecim vardı yüksek lisansımda. O dönemki yüksek lisansımda ve o tez yazım sürecinde, tez yazım aşamalarımda aslında canlı yayınlarla birlikte sizlere aktarmaya çalışıyordum. Fakat tabii ki tez yazım süreci biraz sıkıntılı bir süreç olduğu için ve her hafta ilerleme kat etmek mümkün olmadığı için, canlı yayınla her hafta çıkarılabilecek içerik oluşturamadığım için yayınları bir yerde kesmek durumunda kalmıştım. Ancak tabii ki o günden bugüne yapay zeka araçları çok fazla gelişti. Tabii ki tez yazdırabilen, makale yazılabilen araçların sayısı da bir hayli arttı ve bunların kabiliyetleri bayağı bir gelişmiş durumda. Artık insanlardan neredeyse ayırt edilemeyecek düzeyde işler çıkarmaya başladılar bunlar ve insanların da bu alana yönelik gün geçtikçe ilgileri haliyle artıyor. Tabii ki bu araçları kullanmamız gerekiyor. Her ne kadar yüksek lisans seminer sunumunda bana kullandım diye biraz baskı yapılmış olsa da ki benim konumda elenen ajanlarıydı. İşte seminerimi de yapay zeka kullanarak yapmıştım. Sunumu da yapay zeka kullanarak hazırlamıştım. Aslında çok iyi bir seminer ve hazırlamama rağmen, sunum hazırlamama rağmen hocaların bir tanesi tabii ki yapay zeka kullandıysan bildireceksin, şöyle olacak, böyle olacak, bayağı bir linç etmeye kalktı. Ama tabii ki zamanla alışacak. İnsanlar da alışacak. Bu hocalar da alışacak bununla. Dolayısıyla bu tip araçların kullanımı da maalesef ki artmak durumunda kalacak ve kimse önüne bunun geçemeyecek. Dolayısıyla bugün Prizm'i size anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu anda 1.7 bin abonedeyiz ve ben bunu en azından bir 3.000 yapmak istiyorum. Daha sonrasında 5-10 gideriz artık ama biraz daha fazla emek sarf etmeye çalışacağım bu kanal için. Hatta bu videodan itibaren diğer videolarda kullanabilmek üzere de yeni bir kayıt yazılımı satın aldım. Farklı bir sistemle çekiyorum bu videoyu. Dolayısıyla video konusunda da eğer hoşunuza giderse veya gitmezse yorumlarda bunu belirtirseniz iyi olmuş veya kötü olmuş tarzında eleştirilerinizde yazarsanız kendimi geliştirmem konusunda da bana yardımcı olmuş olursunuz diyelim. Ve şimdi OpenAI Prizm'e geçelim arkadaşlar. Ben şimdi OpenAI Prizm'e gitmek için yapmanız gereken tek şey OpenAI Prism diye arama yapmak oluyor tarayıcıda. Zaten burada bakın ücretsiz LaTeX doğal bilim insanları için ücretsiz native LaTeX çalışma alanı diye bir veriyor burada. Burada ne var? Bir tanıtan ekran var. Ne olduğunu, nasıl kullanıldığını. Şöyle bir arayüzü var. Birazdan bunları falan görüntüleyeceğiz. Buradan çıkıp arkadaşlar şuna bastığımız zaman Prizm'i keşfedine bizi böyle bir alana atacak. Eğer burada login değilseniz ilk başta login olmanız gerekecektir. Aslında ücretsiz versiyonda da bu aracı kullanabiliyorsunuz ama tabii ki kendi paketiniz varsa Plus veya Pro paketiniz oradaki daha üst modellerden ve model kontekst daha geniş olduğu için o konteksten de faydalanabilmek için login olmanızı ben size tavsiye ediyorum. Şöyle tıkladığınız zaman şurada benim şeyim görünüyor, logout görünüyor ama sizde burada sign in görünecek ve oraya bastığınız zaman doğrudan ChatGPT hesabınızda bu sisteme giriş yapabileceksiniz ve buradaki ekrana ulaşacaksınız. Peki burada Start from Scratch'e basacağız arkadaşlar. Bizim için yeni bir proje ve çalışma alanı oluşturacak bu OpenAI Prism ve bize şöyle bir tane sayfa karşılıyor. Şimdi bu sayfada ne var? Sol taraf zaten bizim bildiğimiz gibi projelerimizin, dosyalarımızın falan bulunduğu bir alan oluyor burası. Her zamanki gibi bu site'lar bütün şeylerde zaten var. Burasının böyle ayarlarını falan da gösterebiliyoruz. PDF kısmını kapatabiliyormuşuz. Bunları ben de bu arada ilk defa görüyorum sizinle beraber. Burada bazı kodlar görüyorsunuz. Bu kodlar ne? Yani biz makale yazmayacak mıyız diyebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar LaTeX oluyor. Şimdi normalde aslında bu LaTeX sistemi zaten bilim insanları tarafından kullanılan bir sistem. Birçok dergi bugün makale gönderirken Word veya PDF formatında dosya kabul etmiyor. Böyle .text uzantılı LaTeX dosyalarını istiyor. Bu aslında bir kod altyapısı. Kod altyapısının derlenmiş halinde de şöyle bir makale ortaya çıkıyor. Compile'a bastığımız zaman bizim için bu sol taraftaki kodların derlenmiş halini yani PDF'e dönüştürülmüş, makaleye dönüştürülmüş halini biz çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ve buradan tıkladığımız yeri de sağ tarafta direkt gidebiliyoruz. Biz ne yapacağız? Buradaki kodlar üzerinde aslında oynamalar yaparak, aralara eklemeler yaparak, bazen çıkarmalar yaparak makalemizi yazacağız. Ama tabii ki bunu da yapay zekaya yazdıracağız. Normalde siz bir ChatGPT veya farklı bir yapay zeka aracına bir makale, bir
dosya yazdırdığınız zaman model bu dosyanın size Word formatında indirilebilir bağlantısını vermek için de ekstra tokenlar harcıyor. İşte git Word dosyası aç, bütün dosyayı, bütün o içeriği bu dosyanın içine kaydet, daha sonrasında bu dosyayı indirilebilir bağlantı haline getir falan. Bunlarla da işte ya agentik bir sistem oluyor veya işte ne bileyim bir modelin kendisi yapıyorsa fonksiyon falan çalıştırıyor. İşte ve ne oluyor? Output token'dan aslında tüketiyor ve bu da hani modelin içeriye odaklanmasını engelliyor. Ama bu araçta böyle bir şey yok. Latex'i kullanarak zaten uzun zamandır kullanılan bir sistem. Çok rahat bir şekilde makalemizi oluşturacağız. Bu kadar gevezelik artık yeter. Şimdi makalemizi yazmaya başlayalım arkadaşlar. Nasıl bir çalışma yapacağız? Bugün aslında yapay zeka araçlarının çalışan öz yeterliliğine etkisini inceleyen bir tane makale yazacağız. Yazacağımız makale sözde ampirik bir makale olacak. Ne demek ampirik? Yani bunun bir sanki anket çalışması yapılmış, sonuçları varmış da biz bu sonuçlara göre bir makale oluşturuyormuşuz hissiyatı. Yani böyle bir senaryomuz olacak elimizde. Tabii ki benim böyle bir çalışmam olmadı ama ilerleyen zamanlarda olmasını düşünüyorum. Olduğu zaman da bu aracı belki faydalanırım diye bugün sizler için de bunu inceliyorum. Şimdi ben ilk başta bununla bir sayfa yazı formatını bir değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Modele ilk önce bizim hangi yazı fontunu kullanacağımızı, satır adadının kaç olacağını falan belirteceğiz ki burada her paragraf için, her başlık için ayrı ayarlamalar yapmayalım. Burada promptumu kopyaladım, gönderdim. Yazı fontum Times New Roman olsun dedim. Yazı işte boyutum 12 piksel olsun dedim. Satır aradım 1.5 olsun dedim ve prizm çalışmaya başladı. Çok fazla bekletmiyor ve direkt yapmaya başlıyor buradaki hani sizin isteklerinizi. Böyle artık aylarca yıllarca çalışan şeyler yok. Bakın gördüğünüz gibi bu vibe coding araçlarında olduğu gibi belli satırlar ekliyor ve belli satırları da kaldırıyor buradaki bizim şeyimize göre. Şurada yukarıda bir tane tik işareti var. Onaylıyor musun diyor. Onayladım ben bunları. Ama tabii ki buraya hemen yansımadı bu. Compile ediyorum. Bunun otomatik compile eden bir versiyonu vardır ama bakalım hayırlısı. Onu da ilerleyen zamanlarda buluruz. Gördüğünüz gibi yazı fontu bir anda değişti ve bir anda hani buradaki satır aralıkları falan açıldı. Şimdi ben asıl olaya geliyorum arkadaşlar. Tekrardan promptuma geri dönüyorum ve burada başlık stillerini falan belirliyorum. Hani bu arada bu düzen benim tez yazım kılavuzuma göre ayarlanmış bir düzen. Birinci başlıklar büyük ve ortalı olacak. İkinci başlıklar ve üçüncü başlıklar ve sonraki başlıklarda bütün kelimelerin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük şeklinde olacak. Ben bunu da yapıştırdım. Bu stillendirme talebimizi de iletmiş oluyoruz. Şimdi bunun üzerine de çalışsın. Biraz sonra araştırma yaptırtacağım. Ve bu araştırmayı kendi içerisinde gerçekleştirebildiğinde göreceksiniz. Şu anda thinking diyor. Birazdan uygulamaya başlayacak. Çok fazla bekleten falan bir sistem değil zaten kendisi. Neyse ki. Ve burada gördüğünüz gibi herhalde bir gerçekleştiriyor. Evet. Yani belli kısımları yine eklemeler falan gerçekleştirdi. Ben burayı da yine onaylayacağım. Ve buradan da compile diyeceğim. Gördüğünüz gibi burada bakın birinci düzey başlığı ne yaptı? Ortaladı. İkinci düzey işte birinci düzey başlığı ortaladı. Bu tabii taslak şablonunda ikinci düzey bir başlık olmadığı için burada şu anda o tip bir düzenlemeyi göremeyebiliyoruz. Burada tools diye bir kısım var. Tabii ki belli hatalar var bu kodla. Bunlar da tek tek hani tıpkı şeyde olduğu gibi fixleyebiliriz ama birazdan muhtemelen bunlar düzelecek çünkü bu muhtemelen benim verdiğim öneriler bu şablona uymadığı için bu tip bir hata alıyor olabiliriz. Ben şimdi buradaki asıl konuyu araştırtan promptumu arkadaşlar veriyorum. Promptu siz de şu şekilde yakınlaştıracak olursam şöyle okuyabilirsiniz aslında. Bu promptta diyorum ki çalışan öz yeterliliğini inceleyen bir tane makale yaz. Aslında başlıklardan, bölümlerden falan bahsetmişim burada. Bunu şimdi göndereceğim. Bakalım buna nasıl bir işlem gerçekleştirecek. Buna bir tık uzun düşündürebilir. Ben tabii ki o kadar yorucu olmasını istemiyorum. Dolayısıyla biraz videoyu burada duraklatıp bitirdiği zaman devam ettireceğim. Evet arkadaşlar model çalışmayı bitirdi. Gördüğünüz gibi bayağı bir satır kaldırdı. Bu eski makaleye dair içerikleri kaldırdı ve yeni başlıklara dair bir sürü şeyler burada eklemiş oldu. Şimdi ben öncelikle bir bakacağım. Zannedersem bu sidebar'ı şurası kapatıyor olmalı. Evet. Aynen böyle daha geniş bir alanda biz yaptığımız çalışmayı ve çıktılarımızı falan inceleyebilirim. Şimdi öncelikle ben burayı bir kabul ediyorum. Kabul ettim. Daha sonrasında çalışmamı bir compile ediyorum. Bir bakalım neler gerçekleştirdi. Şimdi dediğim gibi bu çok makale formatında değil. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bu promptu
verirken, bu makaleye dair promptları verirken arkadaşlar kendi üniversitemin, kendi enstitümün tez yazım kurallarını göz önünde bulundurarak verdim ve dolayısıyla böyle biraz daha tezvari bir format çıktı ortaya. Ama tabii sizler isterseniz IEEE'nin formatına göre, isterseniz de farklı formatlara göre stillendirme gerçekleştirebilirsiniz. Bana ne yaptı? Aslında çok kısa bir kısım oluşturdu. Giriş kısmı oluşturdu. Yöntem oluşturdu. Bulgular verdi ve sonuç kısmını oluşturdu. Böyle çok kısa bir makale oluşturdu. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? İstediğim zaman buradaki kısımlar üzerinde aslında oynamalar gerçekleştirip burayı da geliştirebilirim. Şimdi ben diyeceğim ki bakın şurayı şöyle bir seçiyorum arkadaşlar. Bu kısmı, giriş bölümünü şuradan bir alalım. Giriş başlığından itibaren evet alalım. Ve şuraya kadar gördüğünüz gibi benim aslında giriş kısmım varmış. Hatta zaten aşağıda yazıyor. Yöntem başlığı burası. Ben burayı diyeceğim ki şöyle şu kısma geldim. Bakın burada isterseniz geliştirme önerebiliyorsunuz. Ben diyeceğim ki bu kısmı genişlet ve alt başlıklara ayır. Enter'a basacağım arkadaşlar. Bu tekrardan linkikleyip çalışacak. Biraz sonra buradaki kısmı daha fazla uzun bir şekilde yazdığını göreceksiniz. Beğenmezsem eğer başlıklarda değiştirebiliyorum bu arada. Bu bir yazsın, daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, belli kısımları kaldırdı. Burada gördüğünüz gibi yeni şöyle daha kapsamlı bir giriş paragrafı yazdı bana ve alttaki kısımları da kaldırdı. Ben burada ne yapacağım? Tekrardan onaylayacağım. Bu arada bakın buz kısmındaki hatalarında giderilmiş oldu. Ve tekrardan halledeceğim. Compile ettiğimde giriş kısmı hangi başlıklara böldüğünde görüyor olacağız. Bakın burada ne yapmış? Yapay zeka ve iş yaşamındaki dönüşüm diye bir başlık eklemiş. Çalışan özetleri kavram diye bir başlık eklemiş. Tabii ki bu makale olarak yazdığı için bütün bunları kısa tutuyor aslında. Literatür çerçevesini eklemiş. Ben bundan böyle bir şey istemedim. Bakın gitmiş literatür taraması da, gerçi zaten vardı benim önceki promptumda ama hani öyle bir başlık eklemesini istemediğim halde öyle bir başlık eklemiş. Araştırma probleminin amacını eklemiş. Araştırma sorularını yazmış. Gayet güzel bir şekilde oluşturmuş. Şimdi ben diyeceğim ki yöntem kısmında veri toplama araçlarından falan bahset diyeceğim. Tabii şu anda herhangi bir kendisine bir şey falan vermedim. Ölçek falan. Bakın burada burayı seçtiğim gibi beni doğrudan buraya attı. Yöntem kısmı burası. Ve diyeceğim ki bu kısmı veri toplama araçlarından ve örneklemden bahset. Alt başlıklara böl. Bakın şimdi bunu söyledim. Tekrardan bakalım şimdi burayı ne hale getiriyor olacak. Bu arada incelememi istediğiniz farklı araçlar varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Onlar da sizin için hani ben almaya değer midir değil midir? Ben kendim parasını verip satın alıp sizler için deneyebilirim. Böyle bir şey de gerçekleştirebiliriz. Şimdi bu yöntem kısmında gördüğünüz gibi burasını kaldırdı ve alt tarafa doğru yeni bir yöntem kısmı yazdı. Ben şimdi bunu da onaylayacağım ve tekrardan çalışımı compile edeceğim. Compile işlemini muhtemelen otomatik compile eden bir versiyonu vardır ama şu an onu çok bilmediğim için onu fazla kullanamıyorum. Gördüğünüz gibi bakın araştırma deseni, örneklem, veri toplama araçları gibi bazı başlıklar oluşturdu. Burada bulgular kısmı oluşturdu. Fakat ben bulgularda elimde anket verisi veya bulgusu bulunmadığı için maalesef ben ne yapmayacağım? Buradaki bulgular kısmında çok fazla hani müdahale edemeyeceğim buraya. Sonuç kısmında hakeza. Peki buna hiç kaynakçalarda APA6 atıflar falan var mı? Ona bir bakalım. Ben şu anda öyle bir şey pek göremiyorum arkadaşlar baktığım zaman. Hani gözümden kaçan bir yer falan da varsa lütfen söyleyin. Ben şimdi diyeceğim ki çalışma içerisinde bakalım onu algılayabilecek mi? Çalışma genelinde metinlere APA6 atıf ver, kaynakçı oluştur. Şimdi ben şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Sadece kendim göstermek için bunu bu şekilde gerçekleştiriyorum. Normalde bu metinlerin her birini yazdırırken ayrı ayrı araştırma yapmasını, kaynak oluşturmasını, oluşturduğu kaynağı da sona eklemesini ben zaten ekliyordum. Bu videoda sürekli tekrar etmemek ve fazla uzatmamak için öyle bir şey yapmadım. Fakat sizler eğer bu araçları kullanacaksanız, eğer bu araçlarla iş yapacaksanız, özellikle akademik anlamda işler yapacaksanız kaynakça kısmına dikkat etmek zorundasınız. Çünkü burada araç tanımlar yapıyor. Burada literatürde belli çalışmalara değiniyor. Çalışmaların gerçek olmama riski sizi çok ciddi sıkıntıya sokar ki benim seminerimde böyle olmuştu. Düzeltene kadar bir ay zaman harcadım. Dolayısıyla bunun uyarısını özellikle yapmak istiyorum. Sizler buradaki
kaynakları incelemek, doğruluğunu teyit etmek ve bu kaynaklar hakkında fikir sahibi olmakla mükellefsiniz. Herhangi bu işten bir kaçışınız olamaz. Zaten zeka ile yazdığınız anlaşılsa veya anlaşılmasa dahi literatür bilginiz sizden literatüre dair hakimiyetiniz öğrenilmek istenecektir. Bunu da bilmiş olun. Bu aracın kendisinin araştırma yapma kabiliyeti var. Fakat araştırma yapma kabiliyeti olmadan sallayan araçlar da maalesef ki oluyor. Burada kaynakça oluşturdu çok güzel bir şekilde. Buradaki metinleri atıflı halleriyle değiştirdi. Ama dediğim gibi ben bu aracın kesinlikle burada yazdığı şeylerin doğru olup olmadığını, atıfların bilemeyeceğim. Oturup bunları tek tek buradaki çalışmalar doğru mudur değil midir incelemek zorundayım. Sizler de benzer şekilde aynı sorumluluğa tabisiniz. Dolayısıyla sakın ama sakın buradan ödevinizi yapıp da alıp götürüp doğrudan hocanıza vermeyin. Bakın burada gördüğünüz gibi sonuna bazı şeyler ekledi. Atıflar ekledi. Belli kısımlarda şeyler var. Özellikle şuradaki literatür kısmına bakacak olursak bayağı atıf bolluğunun olduğunu görmemiz gerekiyor burada. Peki bir sona bakalım, kaynakça ekledi mi? Şimdi bunun kaynakçasında belli sorun oluşması gerekiyor. Bakın bu benim oluşturduğum bu kaynakça başlığıydı. Bu da kendi oluşturduğu kaynaklar kısmıydı. Böyle bir sıkıntı oldu ama onu kaldırtabiliriz. Mesela şunu gördüm. Şuraya tıkladım. Bu neredeymiş? Buradaymış. Buradaki satırı komple ben ne yaptım? Sildim zaman arkadaşlar. Bir dakika, elim bir şeye çarpmış olmalı. Şuradaki kaynakça herhalde artık yok. Ne yaptım ben? Bulgular dedim. Evet arkadaşlar, az önce yanlışlıkla buradaki kaynakça kısmındaki başlığı silin derken bütün makaleyi uçurdum. En ilk haline falan getirdim. Ola ki herhangi bir hata yaparsanız bakın şuradaki kısma tıkladığınızda önceki senaryoya dönüyor. Ben şu anda bir öncekine döndüm. Compile butonuna bastığında şu anda ne olacak? Bütün şey bitmiş olacak arkadaşlar. Mesela bir öncekine dönmek istediğim zaman buradan compile'a bastığımda bir önceki versiyona geri döndürmüş oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda ne oldu? Sonuçtan sonra kaynaklarım yok. Ne yapacağım ben? Bir sonrakinde ne var? Kaynaklarım var. Ekleyeceğim burada ve tak bir anda benim kaynakçam gelmiş olacak. Dolayısıyla burada böyle bir versiyon kontrol olayı var. Bunu da bilmiş olun. Az önce şuraya tıkladım. Şunu silerken yanlışlıkla tuttum. Yani bu başlığı sileceğime bütün kontrol Z yaptım ve bütün içeriği sildim. Daha sonrasında çok da pişman oluyorsun ama fayda etmiyor. Bu kaynakça başlığı şu anda burada. Bunu ne yapıyorum? Buradan basıp rahat bir şekilde silebiliyorum. Dolayısıyla şu anda compile ettiğimde bu kaynakça yazan yerin artık olmaması gerekiyor. Evet. Şu anda makalem bitti. Şimdi peki ben bu makaleyi nasıl dışarıya aktaracağım? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu şimdi buradan bastığımız zaman şimdi burada arkadaşlar download PDF diye bir tane buton var. PDF butonuna basıyorum arkadaşlar ve buradan indirilenlere makalem diyelim. Makalem başlığıyla bunu indirelim. Şu anda indirdi. Bakın makalem PDF şu anda gerçekten yazdığı şeyler, bütün içerik benim elimde. Ama tabii ki biz ne yapacaktık? Buradaki değiştirecektik. OpenAI'nin sisteminde mi bu değişiklikleri yapacağız? Tabii ki hayır. Onun için de şöyle bir şey yapmamız yeterli olacak. Google'a geliyoruz. PDF to Word yazıyoruz. iLab PDF kullanabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Yani gayet güvenilir bir yerdir. Buradan ben dosyayı çevir dedim. Word dosyasına dönüştüreceğim. Word dosyasını indir diyeceğim. Dolayısıyla burada ne yapacak? Bana bir tane Word dokümanı indirecek ve bu da makalemizin eğer açarsa Word formatına dönüştürülmüş hali olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde de Word üzerinde artık istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirebiliyoruz. Bunlara başlıklar verebiliriz. Bunların dediğim gibi atıflarını falan kontrol edebiliriz ve her türlü içeriye müdahale edebiliriz. Bir şekilde gayet düzgün bir çıktıyla bana ne yaptı? Bu sonucu vermiş oldu. Bu araç günden güne gelişiyor arkadaşlar. Ben ilk denediğimde böyle değildi. Şu başlarda falan kaynakçayı farklı yapıyordu. IEEE formatında yazıyordu. Ama şu anda o kısım da gelişmiş. Akademik şeyler için bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla abartmayın. Bunlara çok fazla kendinizi yaslamayın, çok fazla güvenmeyin. Siz yine de manuel olarak elinizden geleni yapmaya çalışın. Bugünlük anlatacağım şey bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim.
İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.